Herkese merhaba. Profesör Doktor Osman Kürşat Arıkan ben. 96 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kulak burun boğaz ihtisasımı bitirdim. Akademik hayatıma Kırıkkale Üniversitesi'nde yardım doçent ve profesör olarak devam ettim. 2011 senesinde artık Ankara'yı bıraktım, memleketime geri döndüm ve burada önce devlette, sonra da özelde vatandaşlarımıza hizmet sunmaktayız. Şöyle ben asistanlığa başladığımda ki kulak burun boğazla şimdiki kulak burun boğaz çok farklı. Eskiden tabii bu kadar modern teçhizatlar yoktu. Bazı alanlarda kulak burun boğaz pek dahil olmuyordu. Ama şu anda mesela bir rinoplasti alanında, gene yüz estetiği konularında, yüze botoks, dolgu, mezoterapi, ip uygulamaları, artı horlama ve apne, artı çocuklardaki bademcik ve geniz eti problemlerinde teknolojiyle birlikte tedavi imkanları da çok arttı. Ben mesleğime aşık bir doktorum ve bu yüzden de işte kulak hastası, burun, boğaz, baş boyun kanseri, aynı zamanda yüz estetiği, her konuda gelen hastaya elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama tabii ki burun estetiği ve özellikle de son zamanlarda ebeveynler çocuklarını işte geniz eti, bademcik ya da kulakta sıvı birikmesine bağlı işitme kaybı nedeniyle çok sık getiriyorlar bana. Bu konuda mesela yardımcı olmak isterim. Genelde bademcik ve geniz eti problemleri çocuklarda sık rastlanan durumlardan bir tanesi. Çocuk doktorları tarafından çoğunlukla teşhis ediliyor ve bir kulak burun boğaz uzmanına artık son aşama yani ameliyat açısından gönderiliyor. Biz de çocukları takip ediyoruz ve gerekirse de ameliyat yapıyoruz. Burada en sık rastladığımız problemler, tabii önce bademcik ve geniz etinden bahsetmek istiyorum. Geniz eti, genizin arka bölgesinde, bademcikler ise boğazın her iki tarafında bizim aslında immün yani bağışıklık sisteminin bir parçaları yani lenfoid yapılar. Bunlar vücutta ağızdan ve burundan giren mikroplara karşı ilk savunma merkezleri. Bunların alınması tabii ki gereksiz yere alınmamalı ama alınması da çok ciddi problemlere yol açmıyor. Bize ebeveyn tarafından daha çok şu şikayetlerle getiriliyor. Bir tanesi işte çocuklarda işitme kaybı, orta kulakta sıvı birikimine bağlı veya çocuklarda horlama ya da uykuda nefes durması, çocuklarda büyüme geriliği ve buna bağlı olarak orta yüz bölgesinde gelişme geriliği ve diş problemleri, beraberinde çocuklarda işte gece altını ıslatmalar, bazı davranışsal değişiklikler ve çok sık bademcik ve geniz eti problemi, iltihabı geçirme, aynı zamanda çok sık tekrarlayan sinüzitler bu bademcik ve geniz eti problemlerini oluşturuyor. Biz tanısını zaten muayene ile ve hikayeyle koyuyoruz. Gerekirse bir radyolojik grafi istiyoruz ama genelde endoskopik muayeneler yeterli oluyor. Tedavisinde ise geniz etinin alınması, bademcikleri bazen alıyoruz, bazen de almıyoruz, küçültüyoruz. İşte yeni teknolojik imkanlarla, özellikle de kobülatör dediğimiz aletlerle geniz etini eskiden körlemesini alıyorduk, şimdi görerek alıyoruz. Bademcikleri de istediğimiz kadar alabiliyoruz. Tama yakın alıyoruz ama bir kısım bademciği bırakıyoruz. Bu sayede hem çocuğun ameliyattan sonraki konforu yani ağrısı çok az oluyor hem de bir bademcik dokusu çocukta kaldığı için ileride en azından bir kronik faranjit gelişme riski ortadan kalkıyor. Genelde 2 yaşından sonra görülmeye başlıyor bu hastalıklar. Bademcik ve geniz eti problemleri yani bademciklerin ve geniz etin büyümesine sebep olan bakteriler ve virüsler var. Bunun genetik bir altyapısı yok ama bu bakteriler ve virüsler bademcik ve geniz etini büyütüyorlar. Her büyüyen bademcik ya da geniz eti almıyor. Biraz önce yukarıda bahsettiğim problemlere yol açmışsa biz bademcikleri ya da geniz etini tedavi ediyoruz. Burada ebeveynlerin yani anne babanın çok dikkatli olması lazım. Bazen insanlar kendi çocuklarına kondurmak istemezler. Mesela çocuk aslında az duyuyordur. Ama bunu kendi çocuğuna kondurmak istemez. Ya da uykuda işte horlaması vardır. Belki nefesi duruyordur. Bunu gene işte çocuğum burnu tıkalı der ya da biz rahatsız değiliz der. Burada çocuk doktorunun, takip eden çocuk doktorunun farkındalığı önemli. Artı anne ve babanın da mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine gidip en azından süreçle ilgili bilgi alması gerekir. Ameliyat aslında bizim her hastalıkta son çaremiz. Önce maksimal medikal tedavi. Yani hastayı ilaçla maksimal iyileştirmeye bakarız. Ama eğer ilaç tedavisi yetersiz kalıyorsa o zaman ameliyatı düşünüyoruz. Bunun ameliyatı gene anestezi altında yapılır ama biz günübirlik ameliyat dediğimiz liste grubundadır. Çocuk hastanede o gün yatar ve aynı gün taburcu olur.
2-3 gün sonra da ya da 4-5 gün sonra da okula gidiyorsa okula gidebilir ya da günlük hayatına katılabilir çocuk. Bu ameliyattan sonra ilk 3 gün ya da ilk 5 gün çok ağır aktivitelerde, koşma, oynama gibi aktivitelerde bulunmamasını istiyoruz. Bir de bizim için en önemli problem kanama. Ailesinin, anne babasının dikkatli olmasını, en ufak bir aktif bir kanama varlığında hastaneyi ya da hekimi aramasını istiyoruz. Ve ilk gene bir hafta sıcak ve katı gıdalardan kaçınmasını istiyoruz. Eğer geniz eti tamamen temizlenmezse ne yazık ki geniz eti büyüyebiliyor. Büyüdüğü için tekrar aynı şikayetlere sebep olup hasta ebeveynler doktora aynı şikayetlerle gelebiliyor. Özellikle küçük yaşlarda yapılan geniz etlerinde biz bu durumla sık karşılaşmaktayız. Bunun için bizim işte bu teknolojinin de gelişmesiyle beraber biz kobülatörle görerek geniz eti ameliyatında nerede geniz eti var, neredeyse %99'unu temizliyoruz. Ben daha bu zamana kadar 4 yıllık kobülatör tecrübemde hiçbir geniz etinin nüksettiğini görmedim. Ya da bademciği. Körlemesini yaptığımız ameliyatlarda evet böyle bir risk söz konusudur. Ama kobülatörle yaptığım ameliyatta geniz etinin tekrar büyümesiyle ilgili bir durumla karşılaşmadım. Anne ve babalar şunu çok merak ediyorlar. Acaba bademciklerin alınması çocuğumuza bir zarar verir mi? Bunu çok düşünüyorlar. Çünkü bademcikler onlar da çocuk doktorları tarafından da biraz bilgilendirildikleri için ya da internetten bademcikler vücudun savunma mekanizmalarından bir tanesi. Bademciğin alınmasının aslında çocuğa bağışıklık anlamında ciddi bir zararı yok. Yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Niye boşu boşuna da bir organı çıkaralım, keselim, atalım? Biz yaptığımız şey artık son zamanlarda bademciği tamamen almıyoruz, küçültüyoruz. Konuyla ilgili anne ve babaların özellikle çocukları konusunda işitme azlığı, çocuğun uykuda horlaması, uykuda nefes durması, yüzde gelişme gibi problemler varsa mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine çocuklarını götürmelerini tavsiye ediyorum. En azından bir muayeneden geçsinler ve tüm izleyicilere de sağlıklı günler diliyorum.